İngiltere siyaset alanında da gelenekselliğini sürdüren bir ülke. 1600'lerden beri muhafazakarlar ve liberaller arasında gidip gelen bir iktidar var ve çok nadiren yeni oluşumlar çıkıyor. Bunların en önemlisi ve belki de teki 1900'lerin başında kurulan İşçi Partisi. Günümüzde İngiliz siyasetinin muhafazakarlar ve işçi partililer yani sosyal demokratlar domine ediyor. Yeşiller, liberaller gibi diğer partiler olsa da sandalye kazanmanın oldukça zor olduğu geleneksel İngiliz siyasal sisteminde iki partili sistem var demek çok yanlış olmaz. Tabii Amerika'daki gibi katı bir iki partili sistem değil bu. Ve bu sisteme adeta kafa tutan, İngiltere'nin de Avrupa Birliği'nden ayrılmasında rol oynayan, iki egemen partinin de son anketlerde önüne geçip birinciliğe oturan yeni bir figür. Nigel Farage ve partisi Reform UK. Bununla da kalmıyor, mevcut İşçi Partisi bölünüyor. Starmer'ın iktidarından umduğunu bulamayan eski İşçi Partisi lideri Corbyn, yeni ve daha solda konumlanan bir parti kurma hazırlığında. Videomuzda da yeniden yapılanan İngiliz siyasetini baştan sona inceleyeceğiz. Dünya gündeminden, demokratik ülkelerin serüvenlerinden, seçimlerden habersiz kalmamak için abone olmayı ve eğer videoyu beğenirseniz like atmayı da unutmayın. ...2025 yazında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ve Sol Nottingham milletvekili Zara Sultana, İşçi Partisi'nden daha sola kayacak yeni bir siyasi parti kurma planlarını açıkladı. Bu parti tam bir sosyalist program vaat ederek işçi sınıfının ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi vaatlerle halkın gerçek temsilcisi olmayı hedefliyor. Corbyn, Starmer hükümetinin seçmene vaat edilen değişiklikleri teslim etmeyeceğini belirterek yeni bir formasyon kurulacağını duyurdu. Yapılan kamuoyu yoklamaları, Corbyn liderliğindeki bu yeni sol partinin oyların yaklaşık %8 ila 10'unu alabileceğini öngörüyor. Bu da İşçi Partisi'nin oy oranını birkaç puan düşürecek. Örneğin bir ankete göre yeni parti, İşçi Partisi'nin oyunu %23'ten %20'ye indirebilir. Yeni parti tam bir sosyalist vaadiyle ön plana çıkıyor. Corbyn'in daha önceki liderliği dönemindeki radikal ekonomi politikaları tekrar gündeme gelebilir. İdeolojik boşluğu dolduracak şekilde Starmer yönetimini seçmenlerin beklediği değişikliği sunmamakla suçlayarak yeni bir halkın alternatifi inşa edeceğini ifade ediyor. Kamuoyu yoklamalarında Corbyn Sultana Partisi'ne oy verebileceğini söyleyenler çoğunlukla Yeşiller ve İşçi Partisi'nden gelen seçmenler arasında yoğunlaşıyor. Örneğin bir YouGov araştırması Yeşillerin seçmenlerinin %58'inin 2024 İşçi Partisi seçmenlerinin ise %31'inin yeni sol partiye oy vermeyi düşünebileceğini gösteriyor. Bu yeni parti mevcut işçi tabanındaki rahatsızlığı hedef alarak özellikle genç ve kentli seçmen arasından destek arayacak gibi görünüyor. Starmer yönetimi altında yerel düzeyde de istifalar yaşandı. Ocak 2025'te Nottinghamshire Broxtowe bölgesinde 20 işçi partili meclis üyesi parti yönetimini geleneksel işçi değerlerinden sapmakla suçlayarak istifa etti. Ve bağımsız Broxtowe Bağımsızlar grubuna katıldı. Örneğin biri de ben İşçi Partisi'nin halktan uzaklaştığını gördüğüm için üyeliğimi kestim diyerek ayrıldığını açıkladı. Bu gelişme yakıt desteği gibi sosyal yardım kesintileri ve merkeziyetçi yönetim planlarına tepki gösteren bir grup belediye üyesinin hükümete duyduğu tepkinin göstergesiydi. Benzer şekilde eski İşçi Partisi milletvekili Rosie Duffield da kış aylarına yönelik ödeme kesintisi gibi politikalar yüzünden partiden ayrıldı. Bu örnekler İşçi Partisi'nden kopan veya protesto için partiye meydan okuyan grupların yeni sol partiye sığınabileceğini, aksi halde Starmer yönetiminin dayanıklılığı üzerinde bir baskı oluşturacağını gösteriyor. Jeremy Corbyn ile Starmer arasındaki ayrışmanın en net görüldüğü başlıklardan biri de Filistin politikası. Corbyn açık bir şekilde Filistin'i savunurken Starmer bu konuda daha temkinli bir çizgide duruyor. İngiltere'nin çoğunlukçu seçim sistemi genellikle yeni partilerin parlamentoda koltuk kazanmasını güçleştiriyor. Açık ara önde olmayan küçük partiler milletvekili eylem planı yüzünden meclise giremiyor. Öte yandan mevcut partilerin oylarının bölünmesi büyük değişimlere yol açabilir. Geleneksel olarak İşçi Partisi'ni seçen sol oyların yeni bir partiyle paylaşılması kilit seçim bölgelerinde dengeleri alt üst edebilir. Ancak politikacı Dan Bloom'un da belirttiği gibi parlamentoda muhalefet partisinin zaten daraldığını gösteren anket sonuçları 2029'da Reform UK lehine bir genel seçime işaret ediyor gibi görünüyor. Ki buna birazdan çok daha açık bir biçimde değineceğim.
Bu açıdan Corbyn Sultana girişimi İngiltere'de uzun süredir olduğu gibi İşçi Partisi'nin solundaki boşluğu doldurabilir. Zira benzer sorunlar yaşayan ülkelerde merkez solun yetersiz görüldüğü durumlarda Die Linke, Le Front Insoumise veya Podemos gibi yeni sol partiler ortaya çıktı. İngiltere'de daha önce bu ölçekte başka bir sol parti olmamıştı. Şimdi ortaya çıkan daha doğrusu ortaya çıkacak olan bu yeni parti Avrupa'daki sol partilerin yükselişine benzer bir fırsat yakalayabilir. Öte yandan sağ kanatta Brexit sonrası dönemin yıldızı Nigel Farage'ın Reform UK partisi anketlerde önceki aylara göre ilk sıraya yerleşti. Haziran 2025'te yayınlanan bir Ipsos anketine göre Reform UK %34 oy alıyor. Bu oran İşçi Partisi'ni 9 puan geride bırakıyor. Muhafazakar Parti ise %15'te kaldı. Mevcut oy dağılımı seçime yansıtılsa Reform UK parlamento çoğunluğu kurabilecek kadar sandalye kazanıyor. Şu anda Başbakan Starmer'ın görevinden memnun olanların oranı yalnızca %19. %73 ise memnun değil. İşçi Partisi'nin oy yüzdesi ise son zamanların en alt noktalarına kadar inmiş durumda. Bu durum geleneksel iki partili sistemin kırıldığını ve tarihsel olarak oyları elinde tutan işçi ve muhafazakarların çekişmesinin bozulduğunu gösteriyor. Özellikle yerel seçimlerden sonra çıkış yapan Reform UK, muhalefette ana muhalefet partisinin yerini alabilecek bir konuma gelmiş görünüyor. Farage'ın partisi geleneksel işçi muhafazakar tekelini kırarak yükselişe geçti. Anketler Reform UK'nin %30'un üzerinde oy oranıyla lider olduğunu gösteriyor. Bu da İşçi Partisi'ni geride bırakıyor. Reform UK'in vaatleri arasında göçü dondurmak ve kaçak göçü tamamen durdurmak, çevre politikalarını sil baştan reddetmek, vergilendirmede köklü değişiklikler gibi politikalar yer alıyor. Özellikle son anketlere göre Muhafazakar Parti'nin desteği %15'lere inmiş durumdayken Reform UK oylarını toplamında arttırdı. Bu da partiye iktidar olasılığının kapısını açıyor. Uzmanlar Starmer'ın lider olarak net bir mesaj sunmakta zorlandığı görüşünde. Politik yorumcular Starmer her yerde savruluyor ve aslında ne için mücadele ettiğini belli etmiyor diye eleştiriyorlar. Bu eleştiri çoğu işaretle örtüşüyor. Anketlerde seçmenler yeni İşçi Partisi hükümetinin ilk yılında başarı elde edemediği görüşünde. Örneğin Reuters'un aktardığı bir ankete göre seçmenlerin en yaygın cevabı İşçi Partisi'nin henüz hiçbir başarı kaydedemediği yönündeydi. Kısacası muhalefette güçlü bir hikaye anlatamayan Starmer'ın bu durumunun partinin oy kaybını tetiklediği değerlendiriliyor. Gelelim Nigel Farage'ın Reform UK partisine. Farage liderliğindeki Reform UK sağ popülist bir programla seçmenlere sesleniyor. Partinin 2024 seçimlerindeki manifesto ve kamuoyuna sunulan sözleşmesine göre temel vaatler şunlar. Gayri esansiyel göçü dondurma taahhütüyle Britanya'ya küçük ve niteliksiz işçilerin girişinin durdurulmasını öngörüyor. Buna ek olarak şirketlerin yabancı işçi çalıştırma maliyetleri yükseltilerek göç cazibesinin azaltılması hedefleniyor. Bu durumda kimi aktörler sağlık dışındaki sektörlerin etkileneceğini belirtiyor. Reform UK Partisi, Birleşik Krallığın 2050 net sıfır karbon hedeflerini tamamen iptal edeceğini ve net sıfır programının yanındaki sübvansiyonları kaldıracağını vaat ediyor. Parti iç hesaplamalarına göre bu adım kamu sektörüne yılda 30 milyar sterlin tasarruf sağlayacak. Ancak uzmanlar bu tahmini tartışmalı buluyor. Farage ek olarak şiddetli bir şekilde nükleer ve kaya gazı kullanımını arttırmayı savunuyor. Enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. Reform UK kişisel gelir vergisi başlangıç eşiğini yükselterek 7 milyon çalışanın vergi dışına çıkmasını öngörüyor. Bu büyük kesinti 70 milyar sterlinlik gelir kaybına yol açacak ve partinin ileri sürdüğü bu açığın hükümet israflarını keserek kapatılmasını hedefliyor. Partiye göre her bakanlık bütçesine tasarruf hedefi konulacak, bankalar ve büyük şirketlerden alınan vergiler arttırılacak, gelir sağlanacak. Partinin en önemli vaatlerinden biri de Birleşik Krallığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekileceğini söylemesi. Bu kaçak göçle mücadele planlarının bir parçası olarak sunuluyor. Ayrıca parlamentonun oy sistemini değiştirmek için orantılı temsil sistemine referandum yapılmasını savunuyor. Yani bu adım bütün İngiliz geleneksel siyasal sistemini sil baştan yeniden yazmayı anlatıyor aslında. Eğitim alanında ise müfredatta vatanseverlik vurgulanması ve okullarda transseksüel ideolojinin öğretilmesinin yasaklanması gibi kültürel milliyetçi politikaları da içeriyor. Partinin manifestosunda ayrıca miras vergisi için istisnalar, woke karşıtı düzenlemeler ve aşırı pandemi tedbirleriyle ilgili soruşturmalar gibi çeşitli önlemler de bulunuyor. Sağ cevapta Farage dışında da yeni oluşumlar deneme aşamasında. Eski Reform UK'ci Ben Habib'in kurduğu Advance UK gibi partiler ortaya çıktı.
Ancak İngiltere'de şu an için küçük partilerin meşruiyet kazanması oldukça zor. The Spectator dergisi, İngiltere'de yeni bir siyasi parti kurmak son derece zordur. Reform UK'nin 5 milletvekili alabilmesi 4 yılda ve yüz binlerce sterlin harcanarak mümkün oldu diye vurguluyor. Başka bir deyişle Farage olmadan benzer bir başarı pek beklenmiyor. Advance UK ve Restore Britain gibi girişimler şimdilik çok sınırlı bir kitleye ulaşmış durumda. Guardian gazetesi ise Farage'ın kişisel popülaritesinin Reform UK'yi diğerlerinden ayıran bir faktör olduğunu belirtiyor. Sayın Farage'ın kişisel markası halen parlak. Bu bağlamda İngiltere'de henüz benzeri görülmemiş bir liderin arkasındaki parti olması Reform UK'yi farklı kılıyor. Son olarak genel bağlama bakıldığında Avrupa'da uzun süredir güçlü lider kültüne mesafeli bir siyaset geleneği izlendiği, İkinci Dünya Savaşı sonrası güçlü liderler yerine kolektif, parlamenter yönetime öncelik verildiği öne sürülüyor. Ancak güncel küresel krizler, göç akını, kimlik siyaseti, iklim krizi vesaire Avrupa'da kamuoyunda hızlı ve radikal çözümler arayışını arttırıyor. Bu ortam sağda Nigel Farage gibi popülist liderleri ve hatta Le Pen, Meloni diye ekleyebileceğimiz diğer yeni sağ akıma uygun liderleri, solda ise Corbyn gibi karizmatik figürleri öne çıkarıyor. Genel kanı geleneksel ılımlı siyaset yerine yeni lider boşluklarının doğduğu ve bu boşlukları da popülist hareketlerin doldurmaya çalıştığı yönünde. İngiltere'deki bu siyasi yeniden yapılanma Avrupa genelindeki benzer huzursuzluk ve değişim işaretlerinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Ben aslında Nigel Farage'ın yükselişini de biraz Türkiye'nin 90'lardaki istikrarsızlığı sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselişine benzetiyorum. Bakalım bu İngiltere'de nasıl bir siyaset arenası oluşturacak? İzlediğiniz için teşekkürler. Sürçülisan ettiysek affola.